Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'da 15 Temmuz tarihinde pek çok noktada sel baskınları meydana gelmişti. On binlerce insanın evine, iş yerine sular basmıştı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Almanya'da Merkel'e karşı bu olaydan dolayı ciddi bir tepki var. Çünkü yeteri kadar yardımlar yapılmadı. Vatandaşın derdine derman olunmadı. İşte selde zarar gören noktalardan bir tanesi de Stolberg. Stolberg'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı, DİTİB'e bağlı Ahmet Yesevi Camisi selde büyük maddi zarar görürken şehirde çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu esnafın iş yerleri tamamen yok olmuş durumda. DİTİB, Stolberg, Ahmet Yesevi Camisi din görevlisi Yüksel Çan, Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklamada camilerin arkasındaki derenin taşması sonucu tüm caddelerin dereyle birleştiğini ve sel felaketinin caminin de zarara uğradığını söylüyor. Camide 130 bin euro civarında hasar oluştuğunu belirten Çan, camimizin özellikle bodrum ve giriş katları suyla dolu. Buralarda bulunan eşyalarımız, elektronik sistemlerimiz, kalorifer sistemimiz tamamen kullanılmaz hale geldi. 2 hafta suyumuz, 1 hafta elektriğimiz olmadı. Şu anda halen gaz sistemimiz çalışmıyor dedi. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, Stolberg'de 10 yıldır fırın işleten Murat Yurtsever'de sel felaketinde iş yerinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini, birinci katlara halen elektrik verilmediğini, telefon ve internetlerinin ise kesik olduğunu söyledi. Yurtsever şunları söyledi. O gün saat 18'e kadar çalışıyorduk. Birden su geldi. Su yükselince yukarı katlara kaçtık. Kendimizi zor kurtardık. Bütün gece evde kaldık. Gece su daha fazla geldi. Sabah baktığımızda hiçbir şey kalmamıştı. Tüm iş yerlerimiz su altında kalmıştı. Her şeyimizi kaybettik dedi. En az 100-150 bin euro civarında zararının olduğunu söyledi. Devlet dükkanlara 5 bin euro yardım verdi. Başka bir şey yok dedi. Yaklaşık 2 ay önce meydana gelen Almanya'daki bu sel baskınıyla ilgili maalesef üzücü tablo devam ediyor. Sokaklar çöp dolu, telefonlar pek çok yerde halen çalışmıyor, internet kesik. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz bakın, Merkel bu selle ilgili olarak sınıfta kaldı. Halk, bu selde zarar gören halk Merkel'e kırmızı kart gösterdi. Bu net. Şimdi baktığımızda bir de şöyle bir kavga çıktı. Sosyal yardım kuruluşları, dernekler bu selde zarar gören insanlara yardım etmek için uğraştılar. Ama devlet yetkilileri bu insanları bu yardım noktasına ulaştırmamak için bu insanların önünü kesti. Toplanan milyonlarca euro var, destek var, yardım var. Ama bu desteklerden hiçbir şekilde bu derneklere para verilerek bu derneklerin de insanlara ulaştırması sağlanmadı. Bununla ilgili de dernekler de hükümete çok büyük tepkiler gösterdiler Almanya'da. Şimdi baktığımızda ne diyoruz? Koskoca Almanya. İşte şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu. İşte halkın kendisi konuşuyor. Ben Türklerin anlattıklarını, söylediklerini size aktardım ama Almanlar bundan daha ağırını konuşuyor. Yalnız bırakıldık diyorlar. Hala çizmelerle, iş elbiseleriyle evlerini, iş yerlerini temizleyen insanlar var. Ne diyor vatandaş? 5 bin euro verdi diyor. 150-200 bin euro zararı var. Adama sen kalkıyorsun 5 bin euro para veriyorsun. Almanya'nın temel sorunlarından bir tanesi de şu. Bürokrasi arkadaşlar. Bürokrasi bitmiyor. Kağıt, kürek hani bitmiyor deriz ya. Gerçekten kağıt, kürek bitmiyor. Yani adama 5 bin euro vereceksin ya, adama 5 bin tane de takla attırıyorsun. Bakın şimdi yardım yapıldı bazı yerlerde. Vatandaşın çamaşır makinesi ya da işte buzdolabı bozulduysa kendisine buzdolabı verildi. Çamaşır makinesi verildi bazı yerlerde. Bu adama 8-10 sayfalık bir tane form verdiler. Sen bunları doldur. Gerçekten çamaşır makinen yok mu? Şu yok mu, bu yok mu? Ya kardeşim bu kadar bürokrasiye ne gerek var? Gönder görevli. Kardeşim bu ev su aldı. Nerede senin çamaşır makinen? Yok. Belli işte su basmış. Yok çalışmıyor. Tamam kardeşim yaz çamaşır makinesi. Yaz sana bulaşık makinesi. Yaz bilmem ne. Ne yoksa işte yardım edeceksin ya. Ya bu varken bu formu dolduruyor. Gitti bu sosyal yardım buna bakıyor. Diyor ki diyor bu arkadaşın diyor çamaşır makinesi evet diyor selde bu kendi beyanına göre zarar görmüş diyor.
Sonra bir tane görevli gidiyor. Bakıyor bu formda yazdıkların doğru mu diyor. Ha diyor bunlar bu doğru mu bu doğru mu bu doğru mu? 8-10 sayfa 1000 tane soru var. Bir saat sürüyor bir tane form, bir tane bulaşık makinesi alacak. Bakıyor tamam diyor biz verelim. 2 ay geçmiş işin üzerinden hala ortada bir şey yok. Daha verecekler. Önce bir yani hani bu şey var ya pehlivanlar önce bir peşrev yapar sonra güreşir ya. Daha bu peşrevde. Daha güreşmeye geçmedi Almanya. Acele etme. Zaten Merkel ayın 26'sından sonra yok. Emekli oluyor. Yeni bir başbakan gelecek. Büyük bir ihtimalle Laschet gelecek. Geldikten sonra bakarız diyorlar. Bu arada millet perişan. Elektrik yok. Pek çok yerde su yok. Kanalizasyon patlamış. Ev yok. O yok. Bu yok. Yine bizim Türklerden Allah razı olsun. Bu Almanlarda öyle birbirlerine yardım da yok biliyorsunuz. Ben çok sosyal medyada da gördüm. Haberlerde de gördüm. Yardım yapan pek çok vatandaşımız var. Camilerimiz var. Camilerin dernekleri var. Sivil toplum kuruluşlarımız var. Ekmek yapıyorlar. Lahmacun yapıp satıp parasını götürenler oldu biliyorum. Gördüm sosyal medyada. Allah razı olsun onlardan. Almanlar para var mı? Var. Tamam diyor biz parayı veririz diyor çözeriz. Al işte hadi para vardı ne oldu çözebildin mi? 2 ay geçmiş adamın elektriğini bağlayamamışsın. Ben Mozambik'i anlatmıyorum ya da Afrika'nın Uganda ülkesini anlatmıyorum. Almanya'yı anlatıyorum. Lafa gelince Almanya o süper güç. Gördük süper gücü. Bürokrasi had safhada. Bu tür acil durumlarda gereği kadar hızlı değiller. Geçen Merkel gitti sel bölgesini ziyaret etti. Güzel. Dedi ki biz dedi selde zarar görenlerin bu zararlarının %70'ini ödeyeceğiz dedi. Geriye kalan %30'luk kısmı sigortalar ödeyecek dedi. 2 ay geçmiş. Ne zaman tespit yapacaksın? Ne zaman ödeyeceksin? Herhalde bir 3-5 ay sonra bu yılın sonuna doğru zarar görenlerin bu zararları tazmin edilir diye düşünüyorum. Ben düşünüyorum, göreceğiz. Merkel zaten gidiyor. Çantasını koluna taktı. Benden bu kadar dedi. Yeter zaten 15 sene olmuş. Yani yeter. Almanya'da biz konuşuyoruz bir şey değişecek mi? Hayır ama biz şunu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar bakın. Şu an yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkçe konuşan vatandaşlarımızın yurt dışındaki en çok izlediği YouTube haber kanalı Emekli TV. 1 numara. Biz burada kendi aramızda sorunlarımızı konuşuyoruz. Çözülebilecek bir şeyler varsa bazı noktalara iletiyoruz. Sizlerin yorumlarını okuyoruz ve okuyorlar. Biz burada sorunları konuşmazsak, siz yorum yazmazsanız o zaman her şeyi kabul edelim. Burası böyle kaderimizle baş başa kalalım. Hiçbir şey konuşmaya da gerek yok. Siz de yorum yapmayın. Öyle bakalım Allah ne verdiyse başımıza ne gelecekse gelir. Değil arkadaşlar böyle olmamalı. Yorumunuzu yapın, konuşun. Yani burada biz hukuksuz bir şey yapmıyoruz. Siz de hukuksuz bir şey yapmıyorsunuz. Eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Ben bir gazeteciyim. Siz de halk olarak gördüklerinizi, sorunları lütfen yazın videoların altına. 5,5-6 milyon civarında vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Almanya, Türkiye'den sonra en çok Türk'ün yaşamış olduğu ikinci ülke. 1961 yılında yapılan göç anlaşması ile beraber işçilerimiz, büyüklerimiz Almanya'ya geldiler. O tarihten bu tarihe kadar Alman ekonomisine Türkler çok büyük katkılar sağladı. Çok büyük katkılar. Almanya'nın gelişmesinde Türklerin çok büyük emekleri var. Biz şunu söylüyoruz. Artık ayrımcılığın bir tarafa bırakılması gerekiyor. Irkçılığın bir tarafa bırakılması gerekiyor. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlar artık yabancı ya da göçmen değiller. Çoluk çocuk hepsi burada doğmuş, büyümüş. Türkiye'den çok Almanya'yı biliyor, Fransa'yı biliyor, Hollanda'yı biliyor, Belçika'yı, Avusturya'yı, İngiltere'yi biliyor. Siz bu insanlara göçmen ya da yabancı gözüyle bakamazsınız. Ama her gün, istisnasız her gün Avrupa'nın her noktasında ırkçılık haberleri gelmeye devam ediyor.
Özellikle içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde daha da arttı. Biz de şunu söylüyoruz. Hukuk çerçevesinde herkes hakkını aramalıdır. Herkes konuşmalıdır. Yoksa al sana bu, hadi bakalım senin maaşın 2000 euro, git işine bak, boş ver, geri kalan bir şeye karışma. Olmaz. Eleştiri hakkınızı kullanın. Burada kullanın, orada kullanın. Saygı, sevgi içerisinde tabii. Hukuksuz bir durumun oluşmaması lazım. İşte anlatıyoruz Almanya'yı. Diyoruz bak sorun var. Sel vurdu. Vatandaşımız mağdur, perişan. 150-200 bin euro zarar görmüş, 5 bin euro veriyorlar. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Vermeyebilirdi de. O zaman Almanya nerede sosyal devlet? Verecek tabii ki kardeşim. Neden vermesin? Vermeyebilirdi. Niye vermeyesin? Almanya vermeyecek de kim verecek kardeşim? Para var. Bu kadar basit.